Merhabalar sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Abone olmadıysanız eğer sağdaki abone ol yazısına tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Tüm videolarımı izlemek isterseniz de hemen buradan Hobilaryum tüm anlatımlı modeller linkine tıkladığınızda sırasıyla hepsini görebilirsiniz. Evet, bu modeli yine bir takipçim istemişti benden. Dantel modeli olarak istedi ama ben bunu Alize Cotton Gold'la yaptım. Bununla da çok güzel oldu. Yazlık bluzlarda, yine runner'larda, farklı birçok yerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Aynı ölçülerde, yani şu anda yapacağım ölçülerde ince iplerle de örebilirsiniz. Aynı sayılarda, aynı şekilde ince iplerle de yapabilirsiniz. Şimdi yapımına geçelim isterseniz. Kolay, çok basit bir model ama birleştirince tabii böyle çok güzel görüntüler ortaya çıkıyor. Evet, şimdi ortadan zincir çekerek başlıyoruz. Şöyle. Tığımda bu arada 6 numara 3,5 milimetrelik bir tığ kullanıyorum. 8 tane zincir çekerek başlıyorum önce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çekiyoruz. Burada ilk zincirin içine giriyoruz. Birleştiriyoruz. Sonra 1, 2, 3, 4 zincir. Tığımızı 2 defa dolayıp dörtlü trabzan yapıyoruz. Önce 1 ilmek, sonra 2, sonra 2 alıyorum. Dediğim gibi aynı şekilde ince iplerle de örebilirsiniz. Sayılarda herhangi bir değişiklik yok. 3 oldu zincirle beraber 4 tane trabzanımız olacak. Dörtlü trabzan. Hepsini birlikte topluyoruz. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyoruz. Yine tığımıza 2 defa dolayıp aynı boşluğa batıyoruz. 1, 2, 3 defa çekip tığda bekletiyoruz. Dördüncüyü hepsini birlikte çekeceğiz. 1, 2, 3. 2 oldu. 1, 2, 3. Tekrar 1, 2, 3 topluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. Tekrar aynı boşluğun içine bunlardan şöyle 6 adet yapıyoruz. Şimdi tamamlıyorum, 6'ya dönüyorum. Evet, 1, 2, 3, 4, 5, 6'ya tamamladım. Şuradaki ipimizi de yine trabzanların altında gizleyerek buraya kadar getirdim. Şimdi 6 tane zincir çekiyoruz. Bu tepeden şu şekilde girelim. Birleştirelim. Bir tane zincir çekiyorum ve şu 6 zincir çektiğimiz boşluğa girerek 5 tane sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi başlangıç birleştirme noktamız tam buradaki sık iğne olacak. 5 tane sık iğne yapıyoruz. Tekrar 6 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyoruz. Geliyoruz. Bir sonraki boşluğa hemen bu kenara doğru batarak 1, 2, 3, 4, 5 sık iğne. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Diğer boşluğa geçiyoruz. 5 tane sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Şu tarafa doğru şuradan batarak yapıyorum. Sonra tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir komple bu şekilde başlangıç yerine kadar geleceğiz. Her boşluğa 5 tane sık iğne yapıyoruz. 3, 4 ve 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4 ve 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tekrar 1, 2, 3, 4 ve 5. Bakın son boşluğa geldim.
6 zincir, 6 zincir çektik. Son boşluğa 5 tane sık iğnemizi yaptık. Burada da 5 tane ile başlamıştık zaten. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyoruz. Sonra buradaki ilk sık iğnenin üzerine giriyoruz. Bu şekilde birleştiriyoruz. Şimdi ipimize bu birinci sık iğnemiz, 2 tane daha ilerleteceğiz. Birinci sık iğneden birleştirdik. Hemen ikinci sık iğneye geçiyoruz. İpimizi yürütüyoruz. Bir sonrakine geliyoruz. Tekrar yürütüyoruz. Üçüncüye geldik. Yani şurada 3 tane sık iğne yapmamız lazım. Bir zincir çekiyoruz. Aynı noktaya tekrar batıyoruz. Bir sık iğne. Şimdi bir sonrakine batıyoruz. 2 sık iğne. Bir sonrakine batıyoruz. 3. Buraya kadar ilerlettik. Son 3 sık iğnenin üzerine 3 tane sık iğne yaptık. 3 tane de buradaki boşluğa yapıyoruz. Toplamda 6 tane sık iğne yapmış oluyoruz. Şöyle. Birleştirme noktamız yine buradaki ilk sık iğne olacak. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyoruz. Şimdi buradaki sık iğneleri yine birincisinden sayıyorum. Bakın şöyle 1, 2, 3. Üçüncüye giriyorum. 1, 2, 3. Boşluğa geliyorum. 4, 5 ve 6. Model boyunca bu boşluğa hep 3 tane yapıyoruz. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir, tekrar buradaki sık iğneye geliyoruz. 1, 2, 3. Üçüncüye giriyorum. 1, 2, 3. Şimdi boşluğa 4, 5, 6. 6 zincir, 6 sık iğne arkadaşlar. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Buradaki sık iğnelerin üzerine geliyorum. 1, 2, 3. Üçüncüye girdim. 1, 2, 3. 4 boşluğa, 5 boşluğa, 6 boşluğa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. 1, 2, üçüncüye battık. 1, 2, 3, 4 boşluğa, 5 boşluğa, 6 boşluğa. Evet, 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Şimdi son sık iğneye geldik. 1, 2, 3. Birinci sık iğnemiz 2, 3, 4 boşluğa batarak 5 boşluğa, 6 boşluğa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Şimdi birleştirme noktasına geldik. Buradaki ilk sık iğnenin üzerine kaydırma yaparak birleştirdim. Şimdi bir ileriye taşıdım. Tekrar bir ileriye taşıdım. Ve burada taşıdığım noktada bir zincir çekiyorum. Ve aynı yere tekrar bir sık iğne yaparak başlıyorum. Şimdi bir sonraki sıraya. 1 diyoruz. Sonra sırayla batıyoruz. 2, 3, 4. Sık iğnelerin üzerine 4 tane yaptık. Şimdi boşluğa geliyoruz. 5, 6, 7. Evet, bu sıramızda 7 sık iğne, 7 zincir yaparak aynı işlemleri tekrar edeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çekiyorum. Buradaki sık iğnelere geliyoruz. Yine hep aynı şekilde 1, 2, 3 diyoruz. Üçüncüye batıyoruz. 1 diye saymaya başlıyoruz. 2, 3, 4,
boşluğa 5, boşluğa 6, boşluğa 7. Her defasında her sırada boşluğa yine 3 tane yapmış oluyorum. Tabii ben şimdi anlattığım için sayıyorum. Elinizde örerken bu kadar saymanıza da gerek yok arkadaşlar. 7 zincir şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Üçüncüye girdim. Birinci sık iğne. 2, 3, 4. Boşluğa 5, 6 ve 7. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. Bu sıramızda da böyle 7 zincir, 7 sık iğne. Sonraki sırada 8 zincir, 8 sık iğne şeklinde devam ediyor zaten. Şimdi bu sırayı geliyorum başlangıç noktasına kadar 7 zincir, 7 sık iğne yaparak şurada tekrar beraber devam edelim. Evet, başlangıç noktasına geldim. 7 sık iğne, 7 zincir yaparak şimdi en son 7 zincirimi çektim. Buradaki ilk sık iğnenin üzerine batıyorum. Kaydırarak birleştiriyorum. Şimdi tekrar bakın, birinciye birleştirerek kullandık. İkinciye giriyoruz, kaydırdık. Üçüncüye giriyoruz, kaydırdık. Burada bir zincir çekiyoruz ve aynı noktaya tekrar batarak bir sık iğne diye devam ediyoruz. Sonra 2, 3, 4, 5. Evet, sık iğnelerin üzerine 5 tane yaptım şimdi. Boşluğa 6, 7, 8 ve 8 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çekiyorum. Geliyorum buradaki sık iğnelerimize. 7 yapmıştık. Şimdi 8 yapacağız ama 1, 2, 3 diyoruz. 3'ten başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Buraya kadar 5. Boşluğa batıyorum şimdi. 6, 7 ve 8. Evet. Tekrar şimdi 8 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Üçüncüye batıyoruz. Bir sık iğne. 2, 3, 4, 5. Boşluğa geliyoruz. 6, 7, 8. Evet. Bu sıramızda bu şekilde bakın görevler oluşmaya başladı zaten. 8 zincir, 8 sık iğne. Buraya kadar örmeye devam ediyorum. Evet, şimdi bir sırayı daha tamamladım. Yine başlangıç noktasına geldim. 8 tane zincir çektim. Aynı şekilde birleştiriyoruz. Sık iğnenin üzerinden, ilk sık iğnenin üzerinden batıyoruz. İpimizi kaydırıyoruz. Sonra ikinciye kaydırıyoruz. Sonra üçüncüye kaydırıyoruz. Bir tane zincir, aynı yere giriyorum. Bir sık iğne. Şimdi devam ediyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Bakın sık iğnelerin üzerine 6 tane yaptık. Boşluğa 7, boşluğa 8 ve boşluğa 9. 9 sık iğne, 9 zincir olarak gidecek şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çektim. Sıradaki sık iğnelere geldim. 1, 2, 3. Yine üçüncüden giriyorum. 1, 2, 3, 4,
5, 6. Boşluğa geliyoruz. 7, 8, 9. Evet. Şimdi tekrar 9 tane zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir sonraki sık iğneye geldim. 1, 2, 3 dedim. Üçüncüye battım ve 9 tane tekrar sık iğne yapıyoruz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'u da yine boşluğa yapıyoruz. Evet. Bu sırayı da tamamlayalım. Şimdi şöyle başlangıç noktasına kadar gelelim. Evet. 9 sık iğne 9 zincir olan sırayı da tamamladım. Yine 9 tane zincirimi çektim. Tekrar şimdi birleştiriyorum. Şimdi 10. sıra benim son sıram olacak. Yine ilk sık iğnenin içine giriyoruz. Şöyle birleştiriyoruz. Tekrar yürütüyoruz yine. 1, 2 birleştirmeden sonra bir zincir, aynı noktaya batıyoruz. Bir sık iğne ve devam ediyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bak buraya kadar 7 sık iğne yaptık. 8 boşluğa, 9 boşluğa, 10 boşluğa. Evet. Bu modeli arkadaşlar şimdi 10. sıra 10 sık iğne 10 zincir şeklinde yapacağız son sırayı. Ama bunu 11, 12 bu şekilde devam ederek büyütebilirsiniz. Onu belirteyim. Daha büyük bir motif yapabilirsiniz. Şimdi bu sırada şu yarısına kadar gelelim. Birleştirmeyi de göstereceğim. Şöyle buradaki sık iğnelerden ve buradaki boşluklardan birleştiriyoruz zaten. Şimdi 10 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir. Aynı şekilde sık iğnelerin üzerine 1, 2, 3 sayıyoruz. Üçüncüden giriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, şimdi 8, 9 ve 10 diyoruz. Burada birleştirmeye geçebiliriz aslında, sanıyorum anlaşıldı. Bütün sıralar aynı. 10 zincir, 10 sık iğne. Birleştirmeye geçerken şimdi bakın şu iki motifi yaptım, birleştirdim ben. Şöyle durduğu zaman kafanız karışabilir. İki motif olarak ortalara bakın. Ben de şöyle tutayım. 6 kenardan oluşuyor zaten. Şu zincirle şu zincir arası bir kenar olarak düşünün. Altıgen bir motif. Bakın buradan birleştirdim iki motifi. Bluz falan yapacak olursanız eğer önce beden olarak böyle yan yana birleştirmeniz lazım. Mesela 3. motifi şuradan. Şöyle sadece şu köşeden. 4. motif bu köşeden. Bedeni bu şekilde oluşturup ya da yakayı, göğüs kısmını bu şekilde oluşturup sonradan yaka örüntüsünü verebilirsiniz. Mesela şöyle tutalım. Şimdi bakın şurada bir motifimiz var. Burada bir motifimiz var. Şuraya eklediğimizde şöyle bir altıgen buraya eklemiş olacağız. Şöyle bir yaka örüntüsü de vermiş olacaksınız. Örerken daha iyi anlarsınız aslında. Anlatırken ben kafanızı karıştırmayayım. Şimdi şöyle yapacağım ben. Şöyle bir kenardan sizlere birleştireceğim. Evet. Birleştirirken hemen şöyle tutayım. Şu kenarı birleştireceğim sizlere. 10 zincir çektiğimiz yerde 5 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyoruz. Bu köşe boşluğuna giriyoruz. Şimdi iki motif olduğu için bu köşenin boşluğuna gireceğim. Ama şuraya bir motif sokuyor olsaydım, bakın bu iki motifin birleşme noktasına batarak yapacaktım. Şimdi buraya geliyorum. Ters yüzleri birbirine bakacak.
boşluğun içine giriyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Sonra 1 2 3 4 5, evet 5 zincir tekrar çektim. Yine 10'a tamamlamış olduk burayı. Ördüğümüz motife dönüyoruz. 1 2 3 tane sayıyoruz. Aynı şekilde örüyoruz. Buraya bir sık iğne yapıyoruz. Şimdi her sık iğneyi yaptıktan sonra geleceğiz. Birleştireceğimiz yerdeki sık iğnelerin her birinin üzerinden giriyoruz. Burada üçüncüye kadar saydık. Buraya bir sık iğne yaptık. Fakat birleştirirken burada şuradaki ilk sık iğneden birleştirerek başlıyoruz birleştirmeye. Yani burada 3 tane saymıyoruz. En baştakinin içine tığımı geçiriyorum. Buradan ilmeğimi alıp çekiyorum. Şimdi ördüğüm motif hep elimde, bakın. Bir sonrakine geçtim. Bir sık iğne, ipi şöyle tutuyorum. Buradan hemen sıradaki sık iğneye girip buradan ilmeğimizi alıyoruz ve çekiyoruz. Üçüncü sık iğne, aynı şekilde örüyoruz motifimizi. Her sık iğneden sonra dönüp buradaki sıradaki sık iğneyi hiç atlamadan geliyoruz, birleştiriyoruz. Bir sık iğne ördük, ilmeğimizi tığdan çıkarttık. Buradaki sıradaki sık iğneye giriyoruz. İlmeği alıp çekiyoruz. Şurada çok fazla sıkıştırmamak lazım. Şöyle ipler birbirinin üstüne binmesin. Tekrar bir sık iğne. Buradan giriyorum. İlmeğimi aldım, çektim. Yine 10 tane sık iğneyi örmüş oluyoruz bu tarafta da. Evet. Düzgün çekemedim burayı. Şimdi oldu. Bakın buradaki son sık iğneye kadar geldim. Şöyle tepeden bakarsanız şöyle daha net görünür. Şimdi boşluğa geliyoruz. Boşlukta 3 tane sık iğne yapıyorduk. Birincisini yapıyoruz. Geliyoruz sıradakine. Tığımızı geçirdik. Buradan da ilmeğimizi alıp çekiyoruz. İkinci sık iğneyi yapıyoruz boşluğa. Tekrar ilmeğimizi bıraktık. 2 sık iğne kaldı zaten. İlmeği alıyorum. Geçiriyorum. Üçüncü sık iğneyi yapıyorum. Burada da son sık iğnenin üzerine geldim. Geçirdim. 3 tane de boşluğa yapmış oldum. Toplam yine bu tarafta ördüğümüz motifte 10 tane sık iğne yaptık. Ve hepsini de bakın, şöyle birleştirdik. Şimdi 5 tane zincir çekiyoruz. Buradaki boşluğa da birleştiriyoruz. Aynen şurada yaptığımız gibi. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Buraya giriyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Tekrar 5 zincir çektim. Dönüyorum şimdi. Birleştirme işini bitirmiş oldum burada, bakın. Dönüyoruz. 1, 2, 3 diyoruz. Yine üçüncüye batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 buraya kadar, 8 boşluğun içine, 9 ve 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincirimi çektim. Yine aynı şekilde 1, 2, 3 dedik. Üçüncüye girdik. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 boşluğa, 9 boşluğa, 10 tekrar boşluğa.
Evet, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Burayı da yapalım, zaten sona geldik. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Şimdi 10 tane zincir çekiyorum ve şuradan birleştirerek motifi bitiriyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir. Buradaki yine ilk yaptığımız sık iğnenin içine şöyle kaydırma yaparak birleştiriyoruz. Bir tane de zincir çekiyorum. Evet, ipimi kesiyorum. Ve bu ipe yine hemen arkasını çeviriyoruz. İlk sık iğne sırasından değil, çünkü buralar hep birleştireceğimiz noktalar olacağı için şöyle alttan doğru girdim, aşağıya doğru çekiyorum. Yani hemen kenar sırasındaki sık iğneden birleştirmeyelim, aşağıya çekip alttaki sık iğnelerin arasından yürütebilirsiniz. Evet, şimdi bunu da keselim. Evet, şimdi ipimizi de kestik. Bakın, şunu kesmemişim, şu motifi de keselim. Evet, burada da varmış. Neyse, onları sonra keseyim. Bakın, bu şekilde şöyle göstereyim yine ben size. 3 tane motifi yan yana birleştirmiş olduk. Bakın böyle. Demek istediğim, bu bedeni oluştururken motifleri yan yana birleştirip göğüsten ya da kalça bel fark etmez. Şöyle son motifi de yine bu şekilde buradan birleştirdiğinizde şu hizadan bir daireyi elde etmiş oluyorsunuz. Ondan sonra da zaten aradaki boşlukları tek tek motifleri birleştirerek devam edersiniz. Şimdi bakın, diyelim ki bluz yapıyoruz. Ben şimdi bluzun tamamını anlatmıyorum arkadaşlar. Tamamını istiyorsunuz ama bu bayağı bir vaktimi aldığı için o şekilde göstermeye, anlatmaya çalışıyorum sizlere. Umarım yardımcı oluyorumdur. Şimdi bakın, şöyle şu 3 motifi bu şekilde birleştirdiğinizde, burayı görmeyin. Şu 3 motifi bu şekilde birleştirdiğinizde şurada bir yaka örüntüsünü alıyorsunuz zaten. Birer tane daha buraya birleştirdiğinizde tam omuz oluyor. Sonradan üzerine işte sık iğne gidersiniz ya da trabzan gidersiniz. Buna sık iğne daha güzel yakışır. Bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Kol kısmında aynı şekilde. Motifleri birleştirirken zaten kendiniz karar verirsiniz. Ama çok güzel duruyor. Gerçekten çok beğendim ben de. Umarım vaktim olursa, yapabilirsem, bluzu tamamını yapabilirsem tabii ki gösteririm. Şimdi bir motif daha birleştirmeyi göstereceğim. Bakın, hep bu şekilde birleştiriyoruz. Şimdi diyelim ki bu araya bir motif girecek. Bir motif daha yapıp şu araya göstereceğim. Ama dümdüz birleştirme şekli dümdüz şu şekilde oluyor. Bakın, hepsi yan yana şuradan. 6 köşeli bir motif, unutmayın. Şimdi köşeleri burada belli olmuyor tabii birleştirdiğim için. Bir tane böyle, bir tane böyle yapmışım. Sırf şuradaki yaka oyuntusunu gösterebilmek için bunu buraya böyle birleştirdim. Şöyle gösteriyorum. Runner da yapabilirsiniz. Harika olur. Çok güzel olur arkadaşlar. Evet, şimdi bir motif daha yapalım. Şöyle birleştirelim. Evet, bir motif daha hazırladım arkadaşlar. Şimdi bunu buraya sokacağız. Bakın, ben az önce bunu birleştirdim. Sırf bu şurayı gösterebilmek için. Normalde şurayı da birleştirsem 2 tane köşeden birleştirecektim. Şimdi bu motifimizi buradan birleştiriyoruz. Bu sık iğneleri birleştiriyoruz. Sonra şuradan birleştiriyoruz. 5 zincir çekerek. Sonra buradaki sık iğneleri, sonra buradaki yine 5 zincir çekerek buraya birleştiriyoruz. Tekrar buradaki sık iğneleri ve buradaki boşluk komple birleştireceğiz. Yani 1 2 3 tane köşe birleştirmiş olacağız. Şöyle çevireyim hemen önüme. İlk
İlk 10 tane sık iğnemi yaptım. Ben buraya kadar ördüm. Şimdi gelelim. 5 tane zincirimizi çekelim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Hemen şuradaki boşluğun içine giriyorum. Bir sık iğne yapıyorum önce. 1, 2, 3, 4, 5 zincir tekrar çektim. Geliyorum yine 1, 2, 3 sayıyorum. Bakın buraya dikkat etmemiz gereken tek şey aslında şu. Motif çok kolay. Birleştirmesi de çok kolay. Dikkat etmemiz gereken tek şey burada mutlaka 1, 2, 3'e kadar sayıyoruz. Yine her zaman ördüğümüz gibi üçüncüden sık iğnemizi yapıyoruz. Ama birleştirirken bakın buradaki sık iğnede birleştirirken en baştaki sık iğneye giriyoruz. En baştaki sık iğnenin üzerinden giriyoruz. İpimizi alıyoruz. Aynı şekilde birleştiriyoruz şimdi. İkinciyi yaptık. Buradan giriyorum. Buradan alıyorum. Şöyle biraz daha buraya yaklaştırabilirim. Sık iğneyi yapıyorum. Ördüğüm motifte ilmeği çekerek şöyle bırakıyorum, tutuyorum. Bunu elinizde emin olun. Eminin nedir? Emin olun, daha güzel, kolay yapacaksınız. Ben şimdi masada, yani masada bile kolay ama elinizde olduğunda daha da kolay olacak. Sık iğneyi yapıyorum. İlmeği bırakıp diğer motifin sık iğnenin üzerinden geçiriyorum. Dediğim gibi 10'da bitirdim. Yani 10 zincir, 10 sık iğne de 11 olur, 12 olur, 13 olur. Yani daha büyük yapabilirsiniz bu motifi. Evet, boşluğa da geldik. 3 tane de boşluğa yapıyoruz. Yine aynı şekilde birleştiriyoruz. Evet, bazen düzgün çekemiyorum. Evet, hallettim orayı da. Şimdi burayı komple birleştirdik. 5 tane zincir. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Burada bakın şu iki motifin birleştiği noktada yine 5 zincir çekip birleştirdiğim nokta burası. İlk başta yaparken 5 zincir çektik. Boşluğun içine girdik. Sık iğne yaptık. Burada iki motifin birleştiği noktalarda da şöyle şurada bir yuva oluşuyor arkadaşlar. Buradaki yuvaya giriyoruz. 2 ilmek alalım tabii şöyle. Evet. Boşluğa giriyoruz. Yine buradan ipimizi alalım. Çekelim. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekelim. Ve devam ediyoruz. Şimdi yine 1, 2, 3.'ye geldik. İlk sık iğnemizi yaptık. Şöyle tekrar açayım. Şimdi şurayı hallettik. Burayı da buraya birleştireceğiz. Evet. Burayı yaparken buraya birleştireceğiz. Sonra bu tarafa doğru döneceğiz. İlk sık iğneyi yaptım. Yine 3.'ye batarak geliyorum şimdi buradaki ilk birinci sık iğneye. Çekiyorum. Tekrar bir sık iğne. Birleştirdim. Bir sık iğne. Birleştirdim. Evet. Şimdi buraya kadar, son sık iğneye kadar 10 tane sık iğne yapıyoruz. Burası da zaten 10 tane. Burada üçüncüden başladık. Burada ilk sık iğneye battık yine. Buraya kadar
geliyorum. Evet, sık iğneleri birleştirdim. Şimdi tekrar 5 zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 zincir ve şöyle açayım yine. Buradaki noktaya yine geliyorum. Burada 5'er zincirle birleştirdiğim iki köşemiz var. Arasından giriyoruz. İlmeğimizi buradan geçiriyoruz. Bu şekilde alıyoruz. Burası üst üste binmeyecek. Yine 1 2 3 4 5. İsterseniz çevirip sık iğne de yapabilirsiniz. Tabi illa böyle yapmanıza gerek yok. Şimdi tekrar son köşeye geldik. 1 2 3 diyoruz. 1 2 3. Üçüncüye giriyoruz. Birinci sık iğnemizi yaptık. Ve bu tarafa birleştiriyoruz. Şuraya kadar birleştireceğiz şimdi. Yine arkadaşlar buradan ilk sık iğneye giriyorum. Giremiyorum. Şöyle daha rahat giriyorum. İlmeğimi aldım, çektim. Sonra yine bir sık iğne, bir birleştirme şeklinde devam ediyoruz şimdi. Evet. Buraya bu motifimizi de sokmuş olduk. Şimdi şuraya kadar tamamlayıp dönüyorum. Zaten birleştirme noktamızda şurası. Evet, bakın burayı da birleştirdim. 5 zincir çektik. Buradaki boşluğu da birleştirdik. Şimdi tamamladım arkadaşlar. 10 tane sökülmüş zincirim. 10. zincirim sökülmüş. 10 tane zincirimi çekiyorum. Çektim. Yine ilk sık iğnenin üzerine kaydırarak birleştiriyorum. Bir tane de zincir çekelim. Tekrar ipimizi kesiyoruz. Evet, bakın. Gayet güzel bir model oluyor. Arkadaşlar çok kolay, gerçekten kolay ve çok güzel duruyor. Umarım beğenmişsinizdir. Bu şekilde sormak istediğiniz bir şey olursa yine yorumlardan yazabilirsiniz. Bakın böyle yan yana birleştirerek runner'larda yapılabilir. Dediğim gibi hırkalar, şallar, bluzlar, elbise var arkadaşlar. Bundan elbise yapılmış gördüm Pinterest'te. Çok güzel duruyor. Şimdi daha ince iplerle örebilirsiniz dedim. Evet, aynı sayılarda aynı şekilde örebilirsiniz. Fakat tabii ki motifiniz bu kadar büyük olmaz. Motifiniz daha küçük olur. Mesela onda biraz daha büyütebilirsiniz. 10 sık iğne 10 zincir yaptığımız yerlerde 11, 12, 13'e kadar çıkabilirsiniz. Daha büyük isterseniz. Evet. Teşekkürler izlediğiniz için. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Daha güzel modellerde görüşmek üzere diyorum. Şimdilik hoşça kalın.